Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Elif her hafta nefret dozunu arttırıyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir bölümü geride bıraktık. Bölüm biter bitmez yeni bölümde neler yaşanacağını daha fazla merak etmeye başladık. Çünkü sezonun sonu yaklaşırken dizide artık her sahne, her bakış ve her tartışma finalde patlayacak büyük olayların habercisi gibi ilerliyor. İlk olarak Nursema ve İlhami ile videomuza başlayalım. Son bölümde Nursema'nın İlhami'den giderek uzaklaşmaya başladığını çok net bir şekilde gördük. Aslında bu uzaklaşma bir anda ortaya çıkmış bir durum değil. Nursema uzun zamandır içinde bir şeylerin eksildiğini hissediyor. İlhami'nin yanında kendini eskisi gibi huzurlu ve anlaşılmış hissetmiyor. Özellikle Asil'in gönderdiği mesajlar Nursema'nın ilgisini çekti. Yeni bölümde Nursema ve İlhami arasındaki mesafenin daha da açılacağını düşünüyorum. İlhami her ne kadar bu durumu toparlamaya çalışsa da Nursema artık içten içe bu evliliğin kendisini mutlu etmediğini kabul etme noktasına gelecek. Burada en önemli mesele Nursema'nın sadece Asil'e ilgi duyması değil, İlhami ile kurduğu hayatın kendi içinde artık onu tatmin etmemesi olacak. Nursema bir noktadan sonra kendisini kandıramayacak ve İlhami'den boşanmak istediğini ya doğrudan söyleyecek ya da tavırlarıyla bunu çok net belli edecek. Asil ise bu süreçte bence en doğru yerden ilerleyecek. Nursema'nın üzerine gidip onu zor durumda bırakmayacak. Çünkü Asil'in farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Nursema'nın hassas bir dönemden geçtiğini biliyor ve ona hemen karar ver baskısı yapmadan yanında durmayı tercih ediyor. Bu da Nursema'nın Asil'e karşı olan duygularını daha da güçlendirecek. Asil'in ona saygı duyan bu tavrı Nursema'nın kalbinde bambaşka bir yer açacak. Ben çok geçmeden Nursema'nın artık kendisine daha fazla engel olamayacağını düşünüyorum. İlhami'den boşanma sürecinin başlamasıyla beraber Asil'le arasında bastırmaya çalıştığı duygular da yüzeye çıkacak. Sezonun sonuna geldiğimiz için son bölümlerde bu aşkın ilk adımlarını göreceğiz. Ancak bu iki karakter arasındaki asıl hikayenin gelecek sezona taşınacağını düşünüyorum. Nursema'nın geçmişi, boşanma süreci ve ailesinin vereceği tepkiler gelecek sezonun önemli konularından biri olabilir. Ayrıca burada sonraki sezon Firaz karakterinin geri dönme ihtimalini de hiç düşük bulmuyorum. Çünkü Firaz diziden tamamen kapısı kapanmış bir şekilde ayrılmadı. Yurt dışına giderek hikayeden çıktı ve bu tarz ayrılıklar dizilerde her zaman geri dönüş ihtimalini canlı tutar. Firaz'ın geri dönmesi Nursema'nın hayatını iyice karıştırabilir. Bir yanda yeni şekillenmeye başlayan asıl hikayesi, diğer yanda geçmişten gelen Firaz etkisi Nursema'yı çok zor bir kararın ortasında bırakabilir. Peki Elif ve kötü planlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Son bölümde Elif yaptığı hatanın ortaya çıkmasının ardından özellikle Salkım'ın sözlerinden çok etkilendi. Ancak Elif'in en büyük sorunu şu: kendi hatasıyla yüzleşmek yerine her defasında başka bir plan kurarak, başka bir yalanın arkasına saklanarak kurtulmaya çalışıyor. Bu yüzden de her hafta nefret dozunu biraz daha arttırıyor. Salkım cephesinde ise kardeşiyle ilgili bir travması olduğu ortaya çıktı. Bu detay bence boşuna verilmedi. Ben Salkım ve Elif'in sezon finalinde vedasını bekliyorum. Çünkü ikisi de hikayede bir süredir gerilimi yükselten ama aynı zamanda izleyiciyi fazlasıyla yoran karakterlere dönüştü. Ancak olur da Salkım veda etmezse sonraki sezon ya da belki sezonun kalan bölümlerinde Salkım'ın kız kardeşi diziye dahil olabilir ve bu konu dizimizde işlenebilir. Elif cephesinde ise yapım ekibinin geri adım atıp Fatih senaryosunu başka bir yere çevirdiğini düşünüyorum. Açıkçası bu kararı mantıklı buluyorum. Bu yüzden senaryonun yön değiştirmesi bence doğru bir hamle oldu. Ama Elif duracak mı? Bence hayır. Elif giderek kendi sonunu hazırlayacak. Ben sezon finalinde Elif üzerinden çok sert bir hesaplaşma yaşanacağını düşünüyorum. Peki Başak ve Fatih cephesinde bizleri neler bekliyor? Son bölümde Asaf ortaya çıkmış ve garip halleriyle hepimizin dikkatini çekmişti. Başak'ın hayatında ciddi bir ağırlığı olan, geçmişten gelen ve kolay kolay kontrol edilemeyecek bir isim gibi duruyor. Başak'ın baş belası Asaf hikayesinin yeni bölümde giderek açılacağını ve çok geçmeden Ünal ailesinin Asaf'la yüzleşeceğini düşünüyorum. Başak son bölümde Fatih'e karşı bazı ağır sözler söyledi ve bence yeni bölümde bunun pişmanlığını yaşamaya başlayacak.
Yeni bölümde Başak'ın Fatih'e karşı söylediklerinden dolayı kendini kötü hissedeceğini ve kendini ona affettirme sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu ikili yine boşanma sürecine girecek olsalar da ben Fatih ve Başak'ın birbirlerinden kolay kolay kopabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü aralarında sadece bir evlilik bağı yok. Aynı zamanda çok karmaşık ama güçlü bir aşk var. Hem Fatih hem de Başak birbirlerine deliler gibi aşık. Bu yüzden boşanma meselesi gündeme gelse bile bu ayrılığın kalıcı olacağını sanmıyorum. Ancak Asaf'ın varlığı bu ikilinin hikayesini ciddi şekilde etkileyecektir. Fatih, Asaf'ın Başak üzerindeki etkisini gördükçe daha sertleşebilir. Son olarak Kıvılcım ve Ömer'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Kıvılcım ve Ömer arasında ciddi bir tartışma gördük. Tuncay'ın gereksiz yakınlığı Ömer'i haklı olarak rahatsız etti ve bu durum Kıvılcım'la arasında ciddi bir gerilime dönüştü. Açıkçası biz izleyiciler artık Kıvılcım'ın Ömer'in değerini bilmesini ve bu ikilinin tekrar aynı süreçleri yaşamasını istemiyoruz. Ömer'in rahatsızlığını bu noktada çok anlaşılır buluyorum. Kıvılcım ise bazen fazla rahat davranıyor ve Ömer'in neden rahatsız olduğunu görmek istemiyor gibi görünüyor. Artık Kıvılcım'ın da Ömer'in duygularını daha fazla önemsemesi gerekiyor. Ancak senaryo Kıvılcım ve Tuncay'ın yakınlığını büyütürken Ömer'i de yine başını belaya sokacak yeni bir ilişkiye hazırlıyor gibi duruyor. Burada Salkım'ın kız kardeşi dediğimiz karakterin hikayesi Ömer üzerinden şekillenebilir. Eğer gerçekten Salkım'ın geçmişinden gelen bu karakter diziye dahil olursa Ömer'in karşısına çıkarılması ihtimali bence hiç düşük değil. Böyle bir durumda Kıvılcım'ın Tuncay'la olan yakınlığına karşı Ömer'in hayatına da yeni birinin girmesiyle dengeler iyice karışabilir. Tabii bu senaryo Ömer ve Kıvılcım hayranlarını fazlasıyla rahatsız eder. Çünkü izleyici artık ayrılık, kıskançlık ve üçüncü kişi hikayesi görmekten yoruldu. Ama Kızılcık Şerbeti'nde hiçbir şey olmaz diyemiyorum. Çünkü günün sonunda hiç beklemediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Öte yandan dizimiz 138. bölümüyle beraber bu sezonunu noktalayacak ve yeni sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nde gene heyecanlı bir sezon finali izleyeceğiz. Sezon finaline son 2 bölüm kaldı. Bundan dolayı kalan 2 bölümde tüm bu olayların çözüme kavuşmasını, sezon finalinde ise yıkıcı olaylar izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada önemli vedalar görebiliriz. Ben sizlere daha önce de Elif'in vedasını ve Elif'le beraber Salkım'la Emir'in vedasını da izleyebileceğimizi söylemiştim. Öte yandan İlhami de hikayesini tamamlayıp babasıyla beraber veda edecektir. Ayrıca Çimen karakterini canlandıran oyuncu Selin Türkmen diziden kendi isteğiyle ayrılma kararı aldı. Ancak Çimen karakteri dizimizden ayrılmayacak. Yeni sezonda Çimen'i başka bir oyuncu canlandıracak. Yani Çimen karakteri başka bir oyuncuyla dizimizde olmaya devam edecek. Peki kalan 2 bölümde sizler neler bekliyorsunuz? Sizce Kızılcık Şerbeti'nde ne gibi gelişmeler yaşanır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.